Merhaba dostlar, ben Ozan. Yeni Galaxy A serisi geldi. Bu videoda A56'nın tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Hem Avrupa hem de Türkiye fiyatlarından bahsedeceğim. Ülkemize geldiğinde de detaylı inceleme kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. A36'nın da videosu gelecek, onu da kaçırmayın derim. İlk olarak tasarımla başlayalım. Galaxy A56'ya baktığımızda sızıntılar doğru çıktı diyebilirim. Kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık daha iyi olabilir miydi? Evet, olabilirdi ama yine de baktığımda genel kullanım için gayet yeterli bir parlaklık. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla beraber geliyor. 256 GB'lık versiyonunda 12 GB RAM'in olduğunu söyleyeyim. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Kamera tarafında özellikle ana kamera gerçekten ayrı konumda. Fotoğraflarda renkler, detaylara indiğimizde kontrast oranı, doygunluk açısından da yardımcı kameralara oranla net şekilde üstün. Video kalitesi olarak titreşimleri engelleme, stabilizasyon konusunda başarılı ama ben artık Galaxy A serisinin en tepe versiyonunda 4K 60 FPS'in olmasını beklerdim. Burada artık işlemci de güçlü, kamera yeterli. Neden 4K 60 FPS yok bilmiyorum. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Batarya performansı olarak Exynos 1580 ve 5000 mAh'lik bataryayı düşündüğümde günlük bir kullanımda çoğumuz için bir günü rahat rahat çıkartacağını düşünüyorum. Sıfırdan %100'e bu bataryayı 1 saat 10 dakikada doldurabileceğiz. Hoparlör tarafında stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda Android 15 ve One UI 7 ile beraber geliyor. Özellikle One UI 7 ile beraber arayüz akıcılığı, uygulama geçişleri kusursuz seviyede ve şu ana kadar orta segmentte hiçbir cihazda görmediğimiz 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu gerçekten önemli bir artı. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. eSIM ve nanoSIM olarak çift SIM ile beraber geliyor. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. Galaxy A56 8 GB RAM, 128 GB depolamayla Avrupa'da 480 euro olacak. Ülkemizde vergiler ve kuru hesaba katıp Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasını düşündüğümde şu anki şartlarda başlangıç fiyatının 21.500 olacağını düşünüyorum. Yani Galaxy A56 ülkemize geldiğinde çok yüksek ihtimalle S24 FE ile ilk başta fiyat farkı çok fazla olmayacak. S24 FE'yi şu anda 25.000 bandında bulabiliyoruz. Fakat aradaki fiyat farkı açılmaya başlayacak. Yani Galaxy A56 çıktıktan sonra fiyatının biraz daha düşeceğini söyleyebilirim. Dolar kurunda absürt bir yükselme olmazsa fiyatının yavaş yavaş 20.000'in altına geleceğini düşünüyorum. Fiyatını orta segment cihazlar içinde kıyasladığımda çok yüksek değil ama uygun fiyatlı da diyemem. Burada sundukları özelliklerine göre dengeli bir fiyata sahip. Dediğim gibi çıktıktan sonra fiyatlarının düşmesiyle daha da alınabilir bir konuma gelecek. 6 yıl güncelleme desteği, kaliteli kasa, Exynos 1580 ve kameraları
düşündüğümde orta segmentte her yönüyle dengeli en iddialı cihazlardan biri. Açıkçası ilk izlenim olarak ben Galaxy A56'yı gayet beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy A56 bu fiyatlara olmuş mu? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. A36'nın videosu da gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.